Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size bu motifin yapılışını göstermeye çalışacağım. Bu motiften iki tane daha yeni örüp daha sonra bunu bir çanta modeline çevireceğiz. Yani çantada kullanacağımız motiflerden bir tanesi bu olacak. Küçük bir çanta. Motifimizin yaklaşık kare bir motif. 16 santime 16 santim boyutlarında bir motif işleyeceğiz. Motif büyüklüğüne geleceğiz. Bu motifi ince ipten işliyoruz. Oldukça ince ipten. Çünkü motifin özelliğiyle ipler üstten de alındığı için daha kalın ipten örülmüş gibi veriyor. Benim kullandığım bu ipler Bravo markasının koton ipleri. Oldukça ince ipler. Tığ numaramız ise 3 numara tığ kullanıyoruz. Ben renk motifleri olarak 3 renkten yaptım. Fakat bunu daha değişik renklerden de 3 değil, zevkinize kalmış 4-5 ama 2-3 tane ana renkten yapmak en güzeli. Şimdi motifimizin nasıl başlandığına geçelim. Motifimiz için zincir de çekebiliriz. Bir sihirli halkayla başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Üç kere de çekerek ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine trabzan. Aralarda ikişer kere zincir çekerek 4 adet 2 tane trabzan yapacağız yan yana. Tekrar 2 zincir çektik. Ve ilk başladığımız noktaya 3 adet zincirin üstüne batıp ilmeğin içinden geçirdik. Başlama şeklimiz böyle. Aralarda hep 2 zincir çekeceğiz. Köşelerde. Onun haricinde zincir çekme yok. Model buradan başlamıyor. Köşelerden başlıyor. Köşelerden başladığı için biz köşeye şöyle ilmeğin içinden geçirerekten köşeye geliyoruz. Köşeye geldik. Buradan yine 3 adet zincir çekiyoruz. Tığımızı bu sefer 2 kere doluyoruz. Ve 2 adet ikili trabzanın arasındaki şu boşluğa batarak buradan bir ilmek alıyoruz. Ve bunu 3 kere de çekiyoruz. Bu sefer üçüncüsünde ilmeği bir kere doluyoruz. Aynı deliğe batıyoruz. Yine 3 kere de çekiyoruz. Yani tığa istersek tek dolamış olalım. İstersek 2 kere dolayalım. 3 kere de çekiyoruz. Köşe olduğu için araya 2 zincir çektik. 3 adet trabzan yapıyoruz. Bu 3 adet trabzanımızın başlangıç trabzanı bir kere dolayarak yaptığımız trabzan. Aradaki trabzana 2 kere tığa dolayarak yapıyoruz. Ve yanına yine bir kere tığa dolayarak yaptığımız trabzanı batıyoruz. Şimdi yine 3 adet trabzan yapacağız. İlk trabzanımızı bir kere doladık. 3 kere de çektik.
İkinci trabzana gelince 2 kere doluyoruz. Aynı noktaya tekrardan batıyoruz. 3 kere de doluyoruz. Bir kere de doladık. Tekrar aynı deliğe battık. Şimdi bu işlemi bütün köşelerde yapacağız. Köşelerde yaparken diğer köşeye geçerken hiçbir zaman arada zincir çekmiyoruz. 3 adet trabzanın ilkini yaptık. Tığa 2 kere doladık. 2 adet trabzanın arasındaki noktaya battık. Yine 3 kere de çektik. Bir kere doladık. Üç kere de çektik. Köşe olduğu için 2 zincirimizi çektik. Bir dolama yaptık. Trabzanımızı bir dolamayla yaptık. Şimdi tığa 2 kere dolayaraktan trabzanımızı yapıyoruz. Çok fazla sık olmamak kaydıyla trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bu aradaki delik çok boş gibi gözükebilir ama bu sihirli halka olduğu için sonradan bunu böyle çektiğimizde sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Şimdi ikinci deliğimizi, köşemizi yaptık. Üçüncü köşeye geçiyoruz. Aynı işlemi yine burada yapıyoruz. Tığa bir kere doladık. 3 kere de çekerek trabzan yaptık. Tığa 2 kere doladık. 2 adet ikili trabzanın arasındaki noktaya batarak bir ilmek çekiyoruz. Bunu 3 kere de çekerek trabzan oluşturuyoruz. Üçüncü trabzanımızı yeniden yaptık. 2 zincir çektik. Bir kere doladık. Aynı deliğe trabzanımızı yaptık. İkinci trabzana 2 kere doladık. Aynı noktaya batıyoruz. 3 kere de çektik. Bir kere doladık. Aynı deliğe üçüncü trabzanımızı da yaptık. Bu da üçüncü köşemiz. Arada zincir yok. Sadece köşelerde birer ikişer
Evet, beyazdan sonra mavi sıramızı da yaptık. İkinci rengimize geçmiştik. İkinci rengimizi de bitirdikten sonra şimdi tekrardan burada ipimizi kesip diğer renge geçiyoruz. Motifimiz köşelerde modele başlıyordu. Mavi ile turkuazla buraya kadar geldik. İlmeği içinden geçiriyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. Yine köşede 3 tane zincir çekip tığı 2 kere dolayıp köşede daha önceden tarif ettiğimiz aynı işlemi köşede yapıyoruz. Renk geçişlerinde arkada oluşan 2 ipi bir arada tutup onu da ilmeklerin arasından geçirerek sağlamlaştırıyoruz. Tekrar tığı 2 kere doladık. Köşeye geçtik. 3 kere de ilmeğimizi çektik. Tığı 1 kere doladık. İlmeği yine 3 kere de çektik. Yine aralarda zincir yok. Tığı 1 kere doladık. Boşluğa battık. 3 kere de çektik. Orta trabzan için tığı 2 kere doluyoruz. Alttaki ilmeğe uzun trabzana dolayaraktan 3 kere de çekiyoruz. Yine kısa trabzan yapmak için aynı deliğe tığa 1 kere dolayaraktan bu işlemi yapıyoruz. Bütün ara deliklerde yaptığımız işlem aynısı. Bu motifi daha önce ölçüsünü vermiştim. 16 santim olacak şekilde ben hazırladım. Ama istediğiniz boyutta yapma şansınız var. İstediğiniz kadar renk değişikliği yapma şansınız var. İsterseniz her sırada renk değişikliği yapın. İsterseniz birkaç sırada 1 veya 2 renk değişikliği. O tamamen sizin yapacağınız işe ve motifi nerede kullanacağınıza bağlı. Biz şimdi bu motifleri yapıyoruz. Bu motifleri ileride çanta yapımında kullanacağız. Şimdi bunu bütün sıra boyunca bu motif büyüklüğüne gelinceye kadar yapmaya devam ediyoruz.
Evet, motifimizi tamamladık. 2 adet motifi tamamladık. Şimdi çantanın diğer parçasının yapımına geçelim.